Hoş geldiniz dostlar. Buyurun, boş yerlerden birine oturun. Bugün çok güzel bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz Redstone'u henüz kullanmamış ya da birkaç düğmeye basmaktan daha öteye geçememiş herkes için. Adım adım, acele etmeden yavaşça derslerimizi işleyeceğiz. Neyse, çok uzatmadan ilk dersimize başlayalım. Bugünkü hazırlık dersimizde, yani 0. bölümümüzde Redstone'un ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu, bugüne kadar nasıl geliştiğini ve tarihini konuşacağız. Öncelikle bu kırmızı toz, yani Redstone nedir onu bir cevaplayalım. Redstone yer altından çıkardığınız bu kırmızı cevhere verilen isim. Bu cevheri kazınca bize bir Redstone tozu verir. Bu toz sayesinde devrelerimizi kuruyoruz ve diğer Redstone elemanların üretiminde bu tozu kullanıyoruz. Yani eğer elektronik okuyorsanız jumper kabloları bilirsiniz. İşte Redstone'da kablo görevi görüyor. Peki bu Redstone ile neler yapılabilir? En basitinden otomatik açılan kapılar, gizli geçitler, otomatik farmlar, asansörler. İşte bunların hepsini Redstone sayesinde yapıyoruz. Mesela odun toplamaktan sıkıldınız. Hemen bir odun farmı kurup otomatik şekilde odunlarınızı toplayabilirsiniz. Ya da bir sunucuda bir arkadaşınızdan gizli bir oda yapmak istiyorsanız hemen gizli bir kapı inşa edebilirsiniz. Kısaca Redstone ile yapılacak şeyler hayal gücünüzle sınırlı. Şimdi gelin Redstone'un tarihine bir göz atalım. Biraz da nostalji yapalım. Alpha 1.0 güncellemesiyle birlikte Redstone oyuna eklendi. Kızıltaş ile birlikte Kızıltaş meşalesi, şalterler, düğmeler, basınç plakaları ve demir kapılar eklendi. Sadece bu kadar şeyle bile insanlar devreler kurmaya başladı. Yine 2011 yılında çıkan Beta 1.3 güncellemesiyle birlikte Redstone Repeater'lar, yani tekrarlayıcılar oyuna eklendi. Redstone Repeater'lar sinyalin zayıflamasını engelledi ve sinyale gecikme verme özelliği ekledi. Mesela basit bir örnek verelim. Bir düğmeye bastığınızda önce kapının açılmasını, 2 saniye sonra da ışıkların yanmasını sağlayacak bir devre kurmak istiyorsanız işte o 2 saniyelik gecikmeyi vermek için bu repeater'ı kullanmanız gerekli. Ve tabii ki Redstone sistemlerinin olmazsa olmazı pistonlar Beta 1.7 sürümünde oyuna eklendi. Gizli kapılar, asansörler, otomatik farmlar, bu yeni ve çok güzel sistemler piston sayesinde hayatımıza girdi. 2013'te çıkan 1.5 sürümü Redstone güncellemesi olarak adlandırıldı ve oyuna çok güzel oyuncaklar geldi. Huniler, komparatörler ve güneş panelleri bu sürümde oyuna eklendi. Bu güncellemeyle birlikte artık Redstone sadece basit kapı sistemleri demek değildi. Otomasyon sistemleri de kurmak mümkün hale geldi. Evet, en sevdiğim sürüme geldik. 2016'da çıkan 1.11 güncellemesiyle oyuna Observer'lar eklendi. Ve yanlış hatırlamıyorsam ben de oyuna 1.10 ve 1.11'in çıktığı tarihlerde falan başlamıştım. Neyse, bu Observer sayesinde bir bloğun durumunu izleyebiliyoruz. Mesela Observer'ın gözünün olduğu tarafa bir tane shelter koydunuz diyelim. Shelter'ı açınca Observer bunu algılıyor ve diğer tarafından bir elektrik sinyali üretiyor. Target blok, yani hedef bloğu 1.16 güncellemesiyle birlikte oyuna eklendi. Ok ve trident gibi fırlatılabilen eşyalar bunun üstüne isabet ettiğinde Redstone sinyali üretmemize yarıyor. Skulk sensörleri 1.19 başlı güncellemesiyle birlikte eklendi. Hareketleri, yemek yemeyi, ok atmayı, yani kısacası çoğu hareketi algılayarak Redstone sinyali gönderiyor. Kablosuz sistemler için inanılmaz bir eleman. Oymalı kitaplıklar 1.20 Trails and Tales güncellemesiyle birlikte geldi. Kitap ekleyip çıkarttığınızda Redstone sinyali üretiyor. Filmlerdeki gibi bir kitabı kitaplıktan alınca kapının açılmasını sağlayacak sistemler kurmamıza yarıyor. Crafter, yani zanaatkar bloğu. 1.21 Tricky Trails güncellemesiyle birlikte hayatımıza giren bu mükemmel blok. Crafting Table'ın yandan yemiş olan bu eleman sayesinde artık otomatik eşya üretimi mümkün. Mesela kendi survival dünyamdan örnek vereyim. Çok verimli bir demir farmı kurdunuz ve sandıklar çok çabuk doluyor. Hemen oraya basit bir tane crafter sistemi kurup otomatik olarak gelen demir külçelerini demir bloğuna çevirip yerden tasarruf sağlayabilirsiniz. Evet, günümüze kadar olan Redstone evrimini, tarihini öğrendik. Bu blokların hepsini detaylı olarak ileriki derslerimizde çok detaylı bir şekilde göreceğiz zaten, tabii siz de isterseniz. Şimdilik ne olduklarını bilmek yeterli. Artık Redstone'un temel yapı taşlarını tanımaya başlayabiliriz. Redstone öğrenmemiz için bize ilk lazım olan şey işte bu gördüğünüz blok. Redstone cevherleri genellikle Y-58 ve civarında bolca bulunur. Elmas kazarken sık sık karşımıza çıkar. Hatta birazcık yamuk oturuyorsanız ekranın parlamasından dolayı Kızıltaş'ı elmas zannedebilirsiniz. Çok yaşanmış bir olaydır. İlla ki siz de yaşamışsınızdır. Bu cevheri kazdığınızda içinden birden fazla Redstone tozu düşer. Bu arada tabii demir veya daha iyi bir kazmayla kazmanız gerekiyor. Ve işte ana elemanımız Redstone tozu. Bu tozu enerjiyi bir noktadan diğerine taşımak ve Redstone elemanlarını üretmek için kullanırız. Bir güç kaynağından aldığı enerjiyi 15 blok öteye kadar taşıyabilir. Daha uzağa taşımamız da mümkün. Bir diğer elemanımız Redstone meşalesi. İki temel görevi var. Birincisi, sürekli bir güç kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Yani bunu bir bloğun üstüne veya yan tarafına koyduğumuzda etrafındaki Redstone tozlarına veya mekanizmasına enerji veriyor. İkinci görevi ise mantık kapılarında değil, yani NOT kapısı olarak çalışır. Yani bağlı olduğu blok güç aldığında Redstone meşalesi söner. Blok güç almadığında ise yanar. Bu
sayede tersine çevirme işlemi yapabiliriz. Bunu ileride mantık kapıları dersimizde çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Geldik en çok kullandığımız diğer elemanımıza. Redstone tekrarlayıcıları. Az önce bu redstone tozu sinyali en fazla 15 blok taşıyabilir demiştim ya. İşte bu tekrarlayıcı kullanarak sinyali daha da uzak mesafelere iletebiliyoruz. Ayrıca üzerine sağ tıklayarak sinyale 1 ila 4 redstone tiki yani 0.1-0.4 saniye arasında gecikme ekleyebilirsiniz. Bu da zamanlamalı devreler için çok önemli. Bu da elektronikte kullanılan diyotlar gibi tek yönlü bir şekilde sinyali iletir. Yani mesela sinyal buradan girdiğinde buradan çıkar ama buradan girdiğinde buradan çıkmaz. Mekanik sistemlerde en çok kullandığımız eleman ise pistonlar. Normal piston güç aldığında önündeki bloğu bir blok ileri iter. Güç kesildiğinde ise bloğu orada bırakır. Yapışkan piston da adından da anlaşılabileceği gibi güç aldığında önündeki bloğu iter. Güç kesildiğinde ise o bloğu geri çeker. Tabi bloğun da yapışkan pistona yapışabilen bir blok olması lazım. Geldik redstone'un en kafa karıştıran ama aynı zamanda en mükemmel malzemesine. Redstone karşılaştırıcıları. Karşılaştırıcılar yani komparatörler içinde veri olan blokları okuyabiliyor. Mesela bir hedef bloğuna okun neresinden vurduğunu anlayabilmek için veya bir güneş panelindeki saati anlayabilmek için ya da bir kazan yeteri kadar doluysa karşılaştırıcılar bu verileri okuyabilir. Ne kadar dolu olduklarını ölçer ve ona göre bir redstone sinyali üretir. Yani hem sinyalleri ölçer hem de karşılaştırma yapar. Yani zaten adı üstünde komparatör yani karşılaştırıcı. Bu karşılaştırıcıların en çok kullanıldığı yer otomatik sandık sistemleri. Bu sistemler sayesinde çok fazla zaman kazanıyoruz. Tamam, temel malzemeleri öğrendik. Peki bu redstone tozlarını, meşaleleri, pistonları neyle çalıştıracağız? Tabii ki güç kaynaklarıyla. Gelin en sık kullanacağımız güç kaynaklarına bir göz atalım. Şalter. En basit ve sürekli güç kaynağı. Açtığınızda enerji verir, kapattığınızda ise keser. Işıkları açıp kapatmak için ideal butonlar. Bastığımızda kısa süreliğine enerji verir, sonra kendiliğinden kapanır. Taş düğmeler 1 saniye, ahşap düğmeler ise 1,5 saniye civarıdır. Kapı zilleri gibi yerlerde kullanılır. Basınç plakası. Üzerinde bir oyuncu, mob veya item geldiğinde enerji verir. Üzerinden çekilince de enerji kesilir. Otomatik kapılarda sıkça kullanırız. Ahşap olanlar herhangi bir şey geldiğinde çalışır ama taş olanlar sadece oyuncu ya da moblar ile çalışıyor. Ağırlıklı basınç plakaları ise üzerindeki eşya sayısına göre farklı güçlerde sinyal verir. Dedektör rayı üzerinden bir minecart geçtiğinde redstone sinyali üretir. Otomatik fırın sistemlerinde sıkça kullanırız. Güneş panelleri. Güneş panelleri ortamdaki ışık seviyesine göre redstone sinyali üretir. Gündüzleri sokak lambalarını kapatıp geceleri de açmak gibi farklı yerlerde kullanılır. Sağ tıklayınca modunu değiştirip geceleri sinyal vermesini sağlayabiliriz. Tuzak kancaları. Tuzak kancaları kendi başlarına elektrik üretmiyor. Eğer iki kanca arasında bir ip gererseniz ve ipe temas olursa sinyal üretiyor. Adı üstünde tuzaklarda ve gizli mekanizmalarda kullanılır. Redstone blokları. 9 adet redstone tozundan yapılan bu blok sürekli bir güç kaynağıdır. Blok formunda olmasının çok güzel avantajları var. Mesela pistonla itilip çekilebilir ya da eğer kendinize shulker box'tan bir alet çantası yaparsanız içinde bir slota bir stack redstone tozu koymak yerine 9 stack toz koymuş olursunuz. Yani taşıması çok büyük kolaylık. Şimdi size bir ev ödevi veriyorum. Kendi survival dünyanızda az sonra vereceğim malzemeleri bir shulker box içinde alet çantasında toplayın. Bu malzemeleri bir şekilde toplayın artık. Perpa'dan mı alırsınız, Doğu Bank'tan mı alırsınız ben bilmem, bir şekilde toplayın. Bir dahaki derse kadar hazır olsun. Tabii bir dahaki dersi yapmak isterseniz arkadaşlar size bağlı. Ve bir de bu malzemeleri biraz kurcalayın. Bir şeyler yapmaya çalışın, oynayın, kurcalayın. Ya eliniz alışsın diye diyorum. Evet dostlar, redstone'un tarihini, temel mantığını ve ilk adımda bilmemiz gereken malzemeleri şöyle bir tanıdık. Bu daha fragmanda diyebilirim. Asıl olaylar sonraki derslerde başlayacak. Neyse hadi, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. 128 adet redstone tozu, 64 adet redstone meşalesi, 64 adet redstone tekrarlayıcı, 16 adet redstone karşılaştırıcı, 16 adet lever, 16 adet buton, 64 adet piston, 64 adet yapışkan piston, 16 adet gözlemci, 64 adet huni, 64 adet sandık, 128 adet inşaat bloğu, 2-3 adet shulker box, 64 adet normal ray, 16 adet güçlü ray, 16 adet dedektör ray, 16 adet aktivatör ray, 8 vagon, 4 sandıklı vagon, 4 hunili vagon, 16 adet dağıtıcı, 16 adet bırakıcı, 16 adet notabiliyor, 4 adet müzik kutusu, 16 adet redstone lambası, 16 adet basınç plakası, 16 adet gündüz ışığı sensörü, 16 adet hedef bloğu, 16 adet yıldırım savar, 16 adet tuzak kancası, 2 adet su kovası, 2 adet lav kovası, 16 adet ahşap kapı, 16 adet demir kapı, 16 adet tuzak kapısı, 16 adet demir tuzak kapısı, 16 adet çit kapısı, 64 adet çit, 2 adet kitap ve tüy, 2 adet kürsü, 2 adet oymalı kitaplık, 2 adet herhangi bir müzik diski, 16 adet eşya çerçevesi, 16 adet kova, 64 adet kemik tozu, 16 adet TNT, 16 adet basçık bloğu, 16 adet bal bloğu, 16 adet skulk sensörü, 16 adet kalibre edilmiş skulk sensörü, 2 adet skulk katalizörü, 64 adet yün bloğu.